ikiye bölünmüş bir dünya var. Türkiye tam arafta. Ne İsrail'in İran'a gücü yeter, ne İran'ın İsrail'e gücü yeter, ne ABD burada sonsuza kadar 20. yüzyılın başındaki gibi Afganistan'a müdahale edebilecek bir topyekün varlık gösterir. Bu yığınaklanma da, buraya kadar gelen yığınaklanma da bugüne kadar yapılan soykırımı artırarak devam et mesajı taşımaktan başka bir şey ifade etmiyor. Gazze'nin durumu ortada. İsrail, İran ve Lübnan'ı karşısına alarak bölgeyi bir savaşa sürüklüyor. Bu sırada ABD ve İngiltere de Kıbrıs'ın Rum kesimindeki limanlara yığınak yığmaya başladı. Ne söylersiniz? Tabii olayın 1800'lü yılların başında olduğunu aslında siyasi tarihe bir özetle bakacak olursak aslında şu an KKTC'nin iki devletli çözümünü biz devlet olarak sürekli ön plana çıkartıyoruz ve %100 haklıyız. İşte 50. yılını kutladık geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve orada Sayın Tatar'ın yaptığı açıklama aslında net bir Türk yurdu olduğuna vurgu. Fakat Kıbrıs Adası 1800'lerin başından itibaren işte İsrail Devleti'nin kuruluşu da aynı eşikten geçmiş bir siyasi tarih sürecini kapsar. Şu anda 7 bayraklı bir ada var neticesinde ve Doğu Akdeniz'de bu yığınaklanma neticesinde İran ve İsrail'in düzenlenen suikastla beraber Hamas lideri Haniye'nin cinayete kurban gitmesi neticesinde şu anda İsrail'in bu soykırımı 7 Ekim'den beri devam ettirmesi ve dün de en son bütün Yüce Meclis'in ayakta alkışlayarak Sayın Abbas'ı dinlemesi aslında olağanüstü bir gelişmenin eşiğinde olduğumuzu bize gösteriyor. Bunu buradaki yığınaklanmaya daha önceki uçak gemileriyle beraber ben hep dikkat çekmeye çalışmıştım. Yalnız şunu ifade etmem gerekirse Hizbullah zaten bugün tünellerinden silahlarını sergiledi. Vekil aktörler üzerinden keza işte ABD gene Husilere etkili olabilecek saldırılar düzenliyor. Husiler keza Tel Aviv'e kadar füzeler gönderiyor. Bir kıyamet içindeyiz Orta Doğu'da. Bu yığınaklanma da, buraya kadar gelen yığınaklanma da bugüne kadar yapılan soykırımı artırarak devam et mesajı taşımaktan başka bir şey ifade etmiyor. Ama orada İngiliz varlığı dediğim gibi 7 bayraklı bir ada ve 1800'lerin başından itibaren aslında Yahudi devleti öncelikle Napolyon ve Viyana Kongresi sonrası bölgede işte Avusturya'nın varlığı, Fransa'nın varlığı, işte Orta Doğu'da özellikle Kudüs'te en son Ruslar Ortodoksluklarını keşif için ve Kudüs'e ayak bastıktan sonra İngiliz aklı devreye girdi ve burada bir Yahudi azınlığı bir şekilde kullanarak kendi ellerinde kalan tek azınlığa bir devlet kurdurdular. Keza şimdi Kıbrıs'ta da 1800'lerin başından itibaren Süveyş kanalının açılmasına aslında Osmanlı ile beraber karşı duran ülkelerden biridir Britanya Krallığı ama dediğim gibi Yahudi devletinin kuruluşuna paralelde İsrail'i özellikle bu konuda, bu bölgede bir nöbetçi olarak tutmayı da görev biliyorlar. Dolayısıyla Netanyahu görevden gidecek mi? 5 Kasım'daki ABD seçimleri burada belirleyici olacak ama Orta Doğu'da gerçekten hepimizin gözleri önünde sadece zulüm değil bir soykırım izleniyor. Tabii bütün dünya devletlerinin de aslında vicdanının kanaması gerekirken işte Netanyahu'yu kongrede alkışlayan ve daha fazla silah yardımıyla kışkırtan bir görüntüyle karşı karşıyayız. Şimdi kendi ekonomik sorunlarını biraz büyümeyle sonuçlandı Ada İmparatorluğu'nun şeyi ama 20. yüzyılın başında değiliz. Artık 21. yüzyıldayız ve bu İktisadi gelişmelere paralel bir jeopolitik kırılma izliyoruz. Dolayısıyla İngiltere'nin hani o gizli diplomasi işte acaba burada nerededir? O yığınaklanma evet gerçek hep ABD ile beraber hareket ediyor. Batı kulübü ABD ile beraber aslında Filistin meselesinde de vicdansız bir yerde duruyor ama şuna bakmak gerekiyor. Özellikle İngiltere'nin 20. yüzyılın başında olduğu gibi dünyada pivot aktörleri etkileyebilecek bir iktisadi güçte olmadığını bilmemiz gerekiyor. Burada Orta Doğu'daki yangın esas pivot aktörlere Çin'e ne getirir, Rusya'ya ne getirir, ABD'ye ne getirir olarak baktığımızda ABD'nin niyetinin Pasifik'te ana karasını korumak olduğunu, dolayısıyla İngiltere'nin de uzun sürede bunu finanse edebilecek bir ekonomiye sahip olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla bunların finansmanı son derece güçtür. Bakın biz 74 yılında yapabildik Kıbrıs Barış Harekatı'nı. Yıllarca bekledik ve neticesinde çok etkili, çok zor bir süreçte sonuçta zaferle sonuçlandı ki bir adaya harekat gerçekten son derece düzenli bir ordu ve
hava, kara, deniz, amfibi birliklerin işbirliğini gerektiren bir oluşumdur. Dolayısıyla İngiltere'nin burada varlığı, silahlanması cesaret veriyor mudur İsrail'e? Tabii ki veriyordur. Zaten ana amaç o ekonomik Yahudi lobisinden elde edilebilecek gücü kendi ekonomilerine aktarmak. Kıbrıs bölgesel bir saldırıda direkt hedef haline gelebilir mi? Bunu Sayın Tatar daha önce ifade etti ki Nasrallah'ın, Hizbullah liderinin açıklaması aslında Güney Kıbrıs'ı hedef alan bir açıklamaydı. Hedef haline gelebilir. Zaten buradaki âli menfaatler Doğu Akdeniz'deki karbon türevi yakıtların ve buradan çıkartılabilecek enerjinin paylaşımıyla ilgili ve Türkiye Libya'ya imzalamış olduğu Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'yla aslında Mavi Vatan doktrini şu an aramalarını da sıklaştırarak gerek Somali'de gerek bölgede aramalarını da sıklaştırarak bunlardan asla taviz vermeyeceğini gösteriyor. Şimdi devletler bir yana, Rum halkı da bu ABD ve İngiltere'nin orada konuşlanmasından pek memnun değil gibi gözüküyor. Onunla ilgili ne söylersiniz? 2006 yılında zaten Avrupa Birliği üyesi olduklarından itibaren tartışmalı bir statü. Çünkü bu üyelik de neticesinde adada net bir çünkü Avrupa Birliği'ne üye olabilmeniz için sınır sorunu yaşamamanız gerekir ki tamamen şaibeli bir şekilde Avrupa Birliği'ne üye oldular ki yapılan soykırım neticesinde Türkiye bir barış harekatı düzenlemek zorunda kalmıştı 74'te. Dolayısıyla şu anda aslında o günkü koşullardan 50. yılını kutladığımız KKTC'nin bugünkü koşullara çok farklı bir savunma sanayi gücüne erişmiş vaziyette Türkiye. Gerek insansız hava araçlarıyla gerek insansız deniz araçlarıyla keza ABD'nin bile aşil topuğu denizaltı muharebesidir ki savaş tarihinde 2 denizaltı muharebesi dikkat çeker. Bir tanesi Pakistan, Hindistan arasında, bir tanesi Arjantin, Büyük Britanya arasında. Dolayısıyla burada çok değişik gelişmelere gebe olabilecek bir durum var. Rum halkı da bundan endişe eder tabii. Çünkü bölgede olabilecek şey direkt onları etkileyecek ve ben aslında sadece oradaki Rum halkı için değil, 7 bayraklı adanın aslında bundan sonraki statüsünde Filistin'in bağımsızlığı, Kudüs'ü başkent ilan edip 2 devletli bir çözüme ulaştığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin de tanınma yolundaki en önemli eşiğin aşılacağını değerlendiriyorum. Kuzey Kıbrıs'a bakacak olursak sadece kuzeyindeki Türkiye'de güven var. Diğer çevresindeki her yer bir savaş alanı gibi, yani Lübnan'ı, Suriye'si, her yerde bir karışıklık söz konusu. Bununla ilgili ne söylersiniz hocam? Tabii burada bu Birinci Dünya Savaşı da böyle çıkmıştı. Çok güzel sordunuz. Birinci Dünya Savaşı da bir mal kavgasıdır. Aslında bu orada büyük bir soykırıma maruz kalan Filistin halkının, Filistinli bebeklerin, çocukların, annelerin, hastanelerin hepsinin o dramı izliyoruz. Aslında burada büyük bir mal kavgası Birinci Dünya Savaşı'ndaki gibi karbon türevi yakıtlarla ilgili. Çünkü 2 devletli Filistin'de bir çözüme ulaşıldığında neticesinde imzalanacak anlaşmalara paralel Türkiye burada en başat pivot, Türkosfer diye anlatıyorum ben bunu, jeopolitik kuram olarak ve merkezde küresel etkili bir güç olarak aslında asayişin ve huzurun da, sulhü salahın da 3000 yıllık siyasi tarih de bunu söylüyor zaten. Teminatı şeklinde duruyor. Türkiye bu konuda daha nasıl adımlar atabilir? Neler yapabilir Kıbrıs özelinde? Şimdi KKTC'yi öncelikle Türk Cumhuriyetlerinde geçen gözlemci statüsünde Sayın Tatar Bakü'deki toplantıya katıldı. Keza şu anda Türk devletlerinin bunu tanımaya yönelik bir niyeti de var. Olayları sadece sınır Türk dünyası değil, aslında jeopolitik olarak bir habitatın merkezinde bulunan bir hortum gibi Türkiye sürüklüyor ve bunun merkez kaç kuvvetinden etkilenen bir elektrik süpürgesi gibi Somali'deki Kazakistan'daki varlık, 27. derece enlemlerden uzaya en az maliyetle roket gönderilebilme enlemlerinde olması, Libya'ya kuzeyden, Somali'de Afrika'ya doğudan bir şekilde ulaşması ve Afrika ülkelerindeki artan varlığı aslında rekabetin uzun dönemde Fransa ile Türkiye arasında olacağının da göstergesi. Son zamanlarda en çok konuştuğumuz şey 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? Diyelim ki çıktı ve Türkiye'nin bu savaştaki konumu nasıl olur hocam? Şimdi Yeni Konsept Savaş kitabında ortak yazarımız Salih Gamsız Komutanım burada anayım. Biz bunları ifade ettik. Aslında içindeyiz. Bakın kuzeyimizde Kursk'ta gelişmeler var. Putin'i masaya eli güçsüz şekilde oturtturabilecek şekilde İngiliz tankı vuruldu. Ukrayna şuraları ele geçirdi. Hitler'in veya Napolyon'un yapamadığını Ukrayna mı yapabilecek gibi dünya medyasında yer alıyor. Bu aslında Putin'i zayıflatarak masaya oturtmaktan başka bir şey değil. Şu an Putin dese ki herkes elinde aldığıyla masaya otursun dese Ukrayna ne kazanmış olacak? Yani dolayısıyla şu anda 3. bir dünya savaşının içinde miyiz? Böyle cereyan ediyor.
boru hatları vuruluyor veya ekonomiler çökertiliyor, siber saldırılar oluyor. Enerji nakilatlarına veya enerji arz güvenliğine etkileri oluyor. Tabii her an pandemiden sonra büyük bir iktisadi borçlanmanın içindeyiz. Bütün dünya ekonomileri bundan olumsuz olarak etkileniyor. Bir durgunluğa doğru gider mi? İşte kendi ülkemiz içinde stagflasyona gider mi gibi sorunlar var ama jeopolitik bütün bilimlerin üstünde bir alan. Dolayısıyla Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konum, hatta bugün Sayın Rektörümüze Kocaeli Üniversitesi'nde Fukuyama'nın kitabını, Tarihin Sonu kitabını tekrar anımsatmak amacıyla hediye ettim. Tarih yeniden yazılıyor ve kısaca bakarsak dünya siyasetlerine yeniden başlıyor. Aslında bu vicdanların anormal zedelendiği Filistin-İsrail meselesinde Filistin halkına uygulanan soykırımdan kutup yıldızı gibi bir türkosfer gerçeğiyle karşılaşmaması için dünyanın hiçbir şey kalmıyor. Yani tabii iktisadi olarak sorunlar yaşıyoruz. İşte büyük bir savaşta büyük kırılmalar olacak ama bölgede biz stratejik nötr durduğumuz müddetçe Batı ile Doğu arasında işte olimpiyatlarda bile 40 altın madalya Çin aldı, 40 altın madalya ABD aldı. Rusya'nın katılmadığı olimpiyatlar. Yani tamamına birden baktığınızda ikiye bölünmüş bir dünya var. Türkiye tam Araf'ta ve Araf'ta olmanın hakkını da vererek vicdanın ve merhametin bütün dünyadaki öncü sesi konumunda. Bizim için iktisadi krizden daha 3. savaştan da daha kritik olan ulusal bütünlüğün sağlanarak bu istikamette birlikte hareket etmemiz. Savaş kabinesinin sonsuza kadar devam etmeyeceğini, yani ne İsrail'in İran'a gücü yeter, ne İran'ın İsrail'e gücü yeter, ne ABD burada sonsuza kadar işte 20. yüzyılın başındaki gibi Afganistan'a müdahale edebilecek bir topyekün varlık gösterir ki ABD başkan adaylarından işte yardımcının açıklaması bugün aslında Trump'ın yardımcısının açıklamaları son derece değerli. Çünkü biz artık dünyanın jandarması olmak istemiyoruz diyor. Seçimin sonucunu demokratlar mı kazanır, cumhuriyetçiler mi kazanır bilmiyorum ama barışın kazanmasını arzu etmekten başka, dilemekten başka Türkiye diplomasinin bütün koşullarıyla aktif bir şekilde bunda yer alıyor ve müzakerelerde de aslında geçenlerde casus takasında olduğu gibi herkesin takip ettiği bir Ankara, herkesin takip ettiği ve bir İstanbul, işte Ukrayna-Rusya Savaşı'nda da olduğu gibi bir barış görüşmelerinin öncüsü olan bir aktör, ülke konumunda ki bu aslında iktisadi anlamda da Türkiye'nin bir şekilde Türkosfer olarak adlandırdığımız şeyde G5'in içine de aday. Şu anda çünkü diplomatik etkisi zaten ilk 5'in içinde. Dolayısıyla Türkiye'nin burada hem İran-İsrail meselesinde arabuluculuğunda çok önemli bir rolü var. Hem de Filistin meselesinde bundan sonra ben Sayın Erdoğan'ın da çözüme daha yakın Rusya'nın ve işte diğer aktörlerin de aslında bu çözüme ABD dahil daha sıcak bakacak bir lideri mecliste ağırladığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla tüm dünya basınında manşet ziyaret. Dolayısıyla böyle kırılmaların çok büyük olduğu bir noktadan sonra işte Kursk'u Ukrayna'nın almasından sonra ne oluyor diye bana sorulduğunda barışın yakın olduğunu görüyorum diye ifade etmiştim. Burada da ben gene aynı umudumun yakın olduğunu değerlendiriyorum. Haniye'ye buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Çünkü aslında Hamas yeni bir lider belirledi ama yeni oyunda Mahmut Abbas'ın aslında Gazze'yi de kucaklayacak şekilde bir liderliğe soyunacağını değerlendiriyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Netanyahu görevden gidecek mi? 5 Kasım'daki ABD seçimleri burada belirleyici olacak.